Koronavirüs, Covid-19 iddialar ve komploları. Bildiğiniz üzere 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünya için pandemi haline geldi. Covid-19 ile birlikte çeşitli komplo teorileri, yalanlar ve ne yazık ki sahte ses ve videolar ortalıkta dolaşır hale geldi. İşte tüm bu iddialar ve komplolara ülkemizde yer alan teyit.org sitesiyle yanıtları vereceğiz. Bu iddiaların bazıları ne yazık ki halka etkileyecek düzeye ulaşmıştır. Bu zorlu günlerde insanlara negatif pompalayarak ve yanıltarak sahte duyguların oluşmasına neden olunmuştur. Bu videoda sadece en çok yankı bulunanları sizle paylaşmaya çalışacağım. Yeni koronavirüsün aşısının bulunduğu iddiası. Çin'in Rusya elçisi yeni koronavirüsün Covid-19 aşısının bulunduğunu açıkladı. Bu iddia yanlış arkadaşlar. Sosyal ve geleneksel medyada yayılan bir haberde Çin'in Rusya elçisinin ifadelerine dayandırılarak Çin'in yeni koronavirüsün aşısını bulduğu iddia edildi. Yalnızca Bir Gün gazetesinin paylaştığı bir tweet 5400 kişi tarafından beğenildi. Koronavirüsün ortaya çıkışı hakkında iddialar içeren tweet zinciri. Koronavirüs yeni adıyla Covid-19 salgını yayılmaya devam ediyor. Hastalık Dünya Sağlık Örgütü'nün 25 Şubat 2020 tarihli raporuna göre 34 ülkede görüldü. Yaklaşık 80 bin kişi enfekte oldu, 2700 kişi yaşamını yitirdi. Salgının hızı ve sınır tanımazlığı yanlış bilginin yayılımı için de uygun bir zemin yaratıyor. Salgının sınır komşumuz İran'da da yayılması ve ülkede 12 kişinin yaşamını yitirmesi konuyu sosyal medya gündeminin ilk sırasına taşıdı. İddia, Covid-19 içine HIV virüsü eklenerek bir silah haline getirildi. Yanlış. İddia, Charles Lieber, Ying-Yang Ye, Robert Plumb ve Zhao Son Zeng isimleri virüsün üretimi açısından bağlantılı. Yanlış. İddia, virüs farklı etnik kimlikleri farklı etkiliyor. Yanlış. Su içerek koronavirüsün akciğerinize ulaşmasını engelleyemezsiniz. İddia, eğer sık sık su içerseniz akciğerlerine gidemez, midenizde ölür. Virüsün su içmeniz halinde akciğerlerinize ulaşmayacağı ve midenizde öleceği gibi bilgi verilmiş. Bu da yanlış. Papa'ya koronavirüs teşhisi konmadı. İddia, Papa'ya yeni koronavirüs teşhisi kondu. Yanlış. Küba'nın geliştirdiği ilacın koronavirüsü tedavi ettiği iddiası. İddia, Küba'nın ürettiği tek bir ilaç Çin'de koronavirüsün tedavisinde etkili oldu. Yanlış. Sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan bir iddiaya göre Küba'nın ürettiği interferon alfa 2B isimli ilaç koronavirüs tedavisinde etkili oldu ve tek başına 1500'den fazla insanın iyileşmesini sağladı. İddia konusu paylaşımlardan biri 1000'in üzerinde beğeni, 168 de retweet aldı. Koronavirüs ile ilgili sağlık tavsiyeleri veren WhatsApp mesajı. Koronavirüs düştüğü yüzeyde 12 saat yaşıyor. Sıcak su içmek virüsü öldürmeye yardım ediyor. Yanlış. Sosyal medyada ve WhatsApp'ta dolaşan bir metinde koronavirüsün bir yüzeye düştüğünde en az 12 saat yaşayacağı ve sıcak su içmenin virüsü öldüreceği öne sürüldü. Metinde koronavirüsün soğuk algınlığı ve burun akıntısı ile ilgili olmadığı, büyüklüğünün ise 400-500 nanometre çapında olduğu da ileri sürüldü. İddia sahibi bu bilgileri bir sınıf arkadaşının Shenzhen hastanesinde çalışan yakınına dayandırdı. Bu mesajların özellikle bu iddia benim de önüme geldi. Çok yanlış olduğu da belli zaten. Rakının koronavirüsten koruduğu iddiası. Yeni rakı koronavirüse iyi geliyor. Yanlış. Sosyal medya platformları ile WhatsApp üzerinden yayılan ve teyite ihbar olarak gönderilen bir gazete küpüründe rakı koronavirüs için çözüm.
yazılı bir haber metni yer alıyordu. İddia konusu küpürde Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19'a karşı bir aşı geliştirene kadar rakıyı virüse karşı bir çare olarak önerdiği ve her gün 2 bardak rakı içmenin virüse karşı bağışıklık geliştirdiği öne sürülüyordu. Bu iddia da benim yine kendi şahsen karşıma geldi. Çok gülünç bir iddialardan biri de bu. Genetik yapımızın bizi koronavirüsten koruyacağı iddiası. Bir süredir televizyonlarda da sıklıkla yer bulan, ardından sosyal medyada yayılan ve teyite çok kez ihbar olarak gelen bir iddiaya göre Türkler genetik yapılarından dolayı koronavirüse yakalanmadı ve yakalanmayacak. Bu iddia koronavirüsün ülkemizden görünme yani 11 Mart'tan öncesinde ortaya çıkmıştı. Bu iddianın da yanlış olduğunu hep beraber görmüş olduk. Türkler genetik yapılarından dolayı koronavirüsten etkilenmiyor ve etkilenmeyecek. Yanlış bir iddia arkadaşlar. Gana'da koronavirüsün ilacının bulunduğu iddiası. Yeni koronavirüs Covid-19 salgını başladığından bu yana hastalığın ilacı ya da aşısının ne zaman bulunacağı büyük bir merak konusu. Daha önce hastalığın aşısının bulunduğu da iddia edilmiş ancak iddianın gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu defa da sosyal medyada ve haber sitelerinde Covid-19'u tedavi edecek Adut-Vumva Bitters adlı bir ilaç bulunduğu iddia edildi. 10 Mart 2020'de paylaşılan ve teyite ihbar olarak gönderilen iddia, İHA, Türkiye, Yeni Şafak, Diriliş Postası ve TV100 gibi gazete ve haber sitelerinde de yer aldı. Gana'da yeni koronavirüs Covid tedavisi için ilaç bulundu iddiası yanlış. Kuzey Kore'de koronavirüs kapan 2 kişinin idam edildiği iddiası. Sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre Kuzey Kore'de Covid-19'a yakalanan 2 kişi idam edildi. Bir kullanıcı tarafından 13 Mart 2020'de Twitter'da Kuzey Kore devlet lideri Kim Jong-un fotoğrafıyla birlikte paylaşılan iddia kısa sürede yaklaşık 1000'e yakın kişi tarafından beğenildi. Kuzey Kore'de koronavirüse yakalanan 2 kişi idam edildi. Yanlış bir bilgi arkadaşlar. Yeni koronavirüsün akciğere inmeden önce 4 gün boğazda kaldığı iddiası. Sosyal medyada paylaşılan bazı gönderilerde yeni koronavirüsün akciğere inmeden önce 4 gün boyunca boğazda kaldığı ve kuru öksürüğe sebep olduğu iddia edildi. 15 Mart 2020'de Twitter'da paylaşılan gönderi yaklaşık 24.000 retweet ve 45.000 beğeni aldı. Yeni koronavirüs akciğere inmeden önce 4 gün boğazda kalıyor. Virüse bu sürede tuz, sıcak su ve sirke ile gargara yapılarak müdahale edilebilir. Yanlış bir bilgi arkadaşlar. Bu benim de karşıma gelmişti. Kuru öksürüğün sebep yani belirtilerden olduğu kesin ama 4 gün boyunca boğazda kaldığına dair bir çalışma ya da bir bilgi yok. Yeni koronavirüsün Coca-Cola ile yayılmaya çalışıldığı iddiası. Sosyal medyada paylaşılan bazı gönderilerde yeni koronavirüsün Coca-Cola ile yayılmaya çalışıldığı iddia edildi. 3 Mart 2020'de Facebook'a yüklenen bir gönderi yaklaşık 58.000 kez paylaşıldı. Yeni koronavirüs Coca-Cola ile yayılmaya çalışıyor. Bu iddia da yanlış arkadaşlar. Yine benim de şahsen karşıma gelmiş iddialardan biridir. Her odaya bütün soğan koymanın yeni koronavirüs enfeksiyonunu engelleyeceği iddiası. Sosyal medyada sıkça paylaşılan ve teyite de ihbar olarak gönderilen bir paylaşımda Covid-19 salgınıyla mücadelede soğanın önemi vurgulanıyordu. İddia doğrudan yeni koronavirüs salgını üzerine kurulu olmasa da hem paylaşımlarda hem de yapılan yorumlarda soğanın hastalığa iyi geldiği öne sürülüyordu. İddia bıçak değmemiş soğanın mikropları çektiği varsayımına yaslanıyordu. Evinizin her odasına kesilmemiş soğan koyarsanız virüsleri engellersiniz. Yanlış. Hiçbir kanıtı yok. Saç kurutma makinesinin yeni koronavirüsü yenmede etkili olduğu iddiası. Saç kurutma makinesi yeni koronavirüsü yenmede etkili.
yanlış arkadaşlar. Bu iddia da yine benim karşıma geldi. Yani mantık çerçevesinde bile baksanız saç kurutma makinesinin koronavirüsü yenemeyeceğini gayet iyi belirleyebilirsiniz. CDC'nin yeni koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığını açıkladığı iddiası. ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi CDC, yeni koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşayabildiğini açıkladı. Yanlış. Bu iddiada çoğu haber sitesinde ve çoğu haber kanalında günlerce dolaştı arkadaşlar. Bu iddiada yanlış bir iddia. Yine teyit.org üzerinden genel bir vaziyette makalesini okuyabilirsiniz. Koronavirüs sırasında komple teorisyenleri ve 5G karşıtları fazla mesai yapıyor. Facebook koronavirüsle ilgili önemli ve tehlikeli olabilecek yanlış bilgi türleriyle mücadele etmeyi taahhüt ederken platformdaki komplo teorisyenleri de kollarını sıvadı. Bu 5G iddiası ile ilgili de fazlasıyla mesaj, WhatsApp sesleri vesaire ve çeşitli görüntüler yine sosyal medyada yaygın bir vaziyette dönmekteydi. Limon kürünün yeni koronavirüsü yok ettiği iddiası. Bir bardak sıcak suya dilimlenen limon yeni koronavirüs hastalığının yayılımını engelleyip virüsü yok ediyor. Yanlış bir iddia arkadaşlar. Herhangi bir makalesi ya da gerçekten iyi geldiğine dair bir bilimsel açıklama bulunmuyor. 5G ile yeni koronavirüsün ortaya çıkışı arasında bağlantı olduğu iddiası. Sosyal medyada paylaşılan gönderilerde Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde görülen yeni koronavirüsün ortaya çıkışının 5G teknolojisinin hayata geçişiyle bağlantılı olduğu iddia edildi. Dünyada oldukça popüler hale gelen benzer iddialar Türkiye'de bazı köşe yazarları tarafından da dillendirildi. 5G teknolojisiyle yeni koronavirüsün ortaya çıkışı arasında bağlantı var. Yanlış bir iddia. Yine benim de şahsen kendi gözlem ve kendi hesaplarıma da gelen iddialardan biridir bu. Ve çeşitli haber kanallarında da günlerce dönmüş bir iddiadır. Bu da çok yanlış bir iddia. Böyle bir durumda söz konusu değil. İsviçre'de bir kilisede yeni koronavirüse karşı ezan okunduğu iddiası. Teyite ulaşan ihbarlar ve sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda kiliselerde koronavirüse karşı ezan okunduğu iddia edildi. Paylaşımlarda çaresi olmayan koronavirüste dünya Allah'a sığınıyor gibi yorumlar da yer aldı. İsviçre'de bir kilisede yeni koronavirüs salgınına karşı ezan okundu. Yanlış bir iddia. Yine bunun da detaylı açıklamasını teyit.org sitesinden görebilirsiniz. Yeni koronavirüs salgınının bir deney olduğu iddiaları. Yeni koronavirüs salgını bilimsel, sosyal, iklimsel ya da dijital bir deney. Salgın ABD'deki bir simülasyonla dünyaya ilan edildi. Çin'den yayılan salgın tüm dünyada Mayıs ayında bitecek. Karma bir iddia arkadaşlar. Yine bu da çok yanlış bir iddialardan biri. Yine benim de karşıma gelmiş iddialardan biridir. Tony'in yeni koronavirüsten koruduğu iddiası. Covid-19 salgınının başından bu yana birçok gıda ürününün ve ilacın hastalığı engellediği ya da tedavi ettiği iddialarıyla karşılaştık. Bunlardan biri de hemen her markette satılan tonik idi. İddialar tonik'in sıtma ilaçlarının yapımında da kullanılan kinin içermesine yaslanıyordu. İddia Ekşi Sözlük'te de kendine yer buldu. Sadece Türkiye'de değil dünyada tonik'in Covid-19'a karşı koruyucu olduğu konuşulmaya başladı. İddia WhatsApp gruplarında da hızlıca yayıldı. Kinin içeren tonik yeni koronavirüsten koruyor. Çok yanlış bir bilgi. Yine benim de karşıma gelen iddialardan biridir. Kahvenin yeni koronavirüsü tedavi ettiği iddiası. WhatsApp gruplarında paylaşılan bir metinde içindeki bileşenlerden dolayı kahvenin yeni koronavirüsün tedavisinde etkili olduğu öne sürüldü. Çeviri metinde iddia edilenlere göre tedaviyi yeni koronavirüsle ilgili gerçeği açıkladığı için cezalandırılan ve yeni koronavirüsten ölen Dr. Li Wenliang'ın önermiş olduğu
Paylaşımda kahvede bulunduğu ileri sürülen metlixantin, teobormin, teoprailin gibi kimyasalların virüsleri önlediği ileri sürülüyor. Çin'de birçok hastanın kahveyle tedavi edildiği, hastanelerde personele günde 3 kez kahve servisine başlandığı, Çin'in salgını böyle yendiği de iddialar arasında. Kahve yeni koronavirüs hastalığını tedavi ediyor. Çok yanlış bir iddia. Bunun hatta metni de yine bana da WhatsApp gruplarından gelmişti. Gülmüştüm. Yani yine öncesinde de size bahsettiğim gibi limondur, çeşitli meyvelere de atfedilen ve benim burada bu videoya dahil etmediğim birçok iddia var arkadaşlar. Evet, yine devam edelim. En sonunda ben yine detaylı bir açıklamada yapacağım. Yeni koronavirüs gaz çıkarma yoluyla bulaşmıyor. Covid-19 salgınıyla tanıştığımız günden bu yana hastalığın nasıl yayıldığı konusu sürekli gündemde. Salgının hasta kişilerin öksürmeleri, aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaştığı biliniyor. Ancak MyNet, Independent Türkiye, Haberler.com, Net Haber, İnternet Haber gibi haber sitelerinde Covid-19'un bulaşmasında gaz çıkarmanın da etkisi olduğu iddiası paylaşıldı. Covid-19 gaz çıkarma yoluyla bulaşıyor. Yanlış. Hiçbir bilimsel makale ya da direkt kanıtlanmış bir örneği yok. Türkiye'de yeni koronavirüsün vaka ölüm oranının sabitlendiği iddiası. Sosyal medyada Türkiye'de son 10 günde açıklanan Covid-19 pozitif vaka başına ölüm oranının sabitlendiği iddia edildi. Günlük toplam vefat sayısının açıklanan toplam vaka sayısına bölümüyle elde edilen binde 21 oranının sabit tutulmaya çalışıldığı ve ölümlerin bu orana göre açıklandığı ileri sürüldü. Yani iddiaya göre Türkiye'de Covid-19 ölüm oranı her gün binde 21. Türkiye'de yeni koronavirüsün Covid-19 son 10 günlük vaka ölüm oranı sabitlendi. Yanlış. Evet arkadaşlar, bu iddialar benim de karşıma gelmiştir. O kadar hızlı yayılıyor ki insanlara o kadar fazla tedirginlik aşılıyor ki ne yazık ki bazı kesim insanlar buradaki iddiaları gerçek zannedip çevresine de yaymaktadır. Bu tarz iddiaların öncelikle araştırılması gerektiğini ve çeşitli bilimsel haber siteleri olur, akademik makale yayınlayan yerler olabilir. Bu tarz yerlerden teyit edilmesi gerekiyor ki ülkemizde bu konuya en çok özen gösteren sitelerden biridir teyit.org. Kendilerine de ihbarda bulunup bu tarz paylaşımları bildirip araştırılmasını sağlayabilirsiniz. Takdir ederseniz ki bu tarz paylaşımlar insanları tedirgin ediyor. Ki şu yaşadığımız dönemlerde insanların zaten negatif düşünceleri artmış durumda. Bunlarla da daha fazla negatiflik pompalanıyor. Bu konuda da yapılan yanlışları, yapılan iddiaları, yapılan komploları teyit.org üzerinden paylaşıp iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını halka açık vaziyette vermelerinden ötürü teşekkür ediyorum. Ben de onların sitelerinden yararlanarak bu iddialardan en çok ses getirenlerini almaya çalıştım. Hatta benimle karşılaştıklarımı toparlamaya çalıştım. Bu iddiaların çoğu, dediğim gibi hatta hepsi şu an benim verdiklerimin yanlıştır. Detaylı bir vaziyette teyit.org sitesinden de görebilirsiniz.